Geldim. Biraz geç oldu ama geldim. Hamlet konuşmaya geldim. Videoyu çok değiştiriyor. Ama video daha iyi oluyor. Ondan emin olabilirsiniz. Ben de size söyleyeyim. Romanı okumadan videomu izleyenlerin bir farkı olsun. Ben de önceden gençken şiir yazarken bunu yapardım. Sevincimi şiire dökerdim. Bilen bilir. Kitaba geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. Tamam, Hamlet bir popüler kültür nesnesi olarak girdi hayatımıza. Ben de çok popüler olunca duydum ve okudum. Ama okuduğum için pişman değilim. Bende farklı kapılar açtı, onları konuşmaya geldim. Özellikle yas üzerine düşündüm ve kafamda sorular dönmeye başladı. Mesela bir çocuğun ölümü bir sanat eserinin doğmasına yol açabilir mi? Ve eğer öyle olursa bu bize sanatın ahlakı hakkında ne söyler? Ya da bunun yasın farklı bir şekilde yaşanması olarak mı görmeliyiz? Bu sorularla başlayalım videoya ve cevabını uzun konuşalım. Şunu da söyleyeyim, bu roman tarihi bir kurgu. Yani William Shakespeare'in ölen bir oğlu var. Adı Hamlet, bir karısı var. Hamlet adında bir tiyatro oyunu var. Ama diğer boşlukları yazar kendisi dolduruyor. Peki o zaman kim bu yazar? Bu kitabı kim yazdı? Neden yazdı? Biraz oradan başlayalım istiyorum. Çünkü Maria O'Farrell'ın hayatını bilmeden Hamlet'i konuşmak bence bir şeyleri eksik olmak demek. Maria O'Farrell, Kuzey İrlanda doğumlu. Galler ve İskoçya'da büyümüş, uzun süre Londra'da yaşamış bir yazar. Ama onu asıl tanımlayan şey sadece romanları değil, yaşadığı hayat. 30 yıl boyunca 17 kez neredeyse ölümle burun buruna gelmiş. Bunu da Ben adlı anı kitabında yazmış. Bu kitap hastalık, kaza, tehlike gibi olayları anlatan ama asıl olarak hayatın ne kadar ince bir ip üzerinde durduğunu hatırlatan bir eser. Ve bence bu deneyim Hamlet'in içine öyle sinmiş ki romanı okurken hissediyorsunuz bunu. Yas burada akademik bir kavram değil, bedensel bir gerçek olarak işleniyor. Kaybın insanı nasıl içten içe erittiğini bu kadar doğru yazan birinin hayatta kalmanın ne anlama geldiğini de bizzat bilmesi lazım. Yazar bunu biliyor. Peki roman nasıl ortaya çıktı? Maria O'Farrell lise yıllarında edebiyat öğretmeninden ilginç bir bilgi duyuyor. William Shakespeare'in Hamlet adında bir oğlu varmış ve bu oğul 11 yaşında hayatını kaybetmiş. Bundan kısa süre sonra baba tarihin en ünlü oyunlarından birini yazmış, Hamlet. Maria O'Farrell bu bilgiyi duyduğu günden itibaren bir daha aklından çıkaramamış. Yıllar boyunca bu hikayeyi araştırmış, bir dedektif gibi çalışmış ve sonunda bir roman yazmaya karar vermiş. Ama burada ilginç bir dönüşüm oluyor. Yazar başlangıçta bunu baba oğul merkezli bir hikaye olarak kurgulamayı düşünüyormuş. Zamanla roman yavaş yavaş Agnes'in hikayesine dönüşmüş. Ve bence bu dönüşümün nedeni yaşadığı olaylar. Bunu kendimden biliyorum. Bir video fikri aklıma geliyor. Kafamda ne anlatacağımı düşünüyorum ve o videoyu kafamda çekiyorum. Ama kamera karşısına geçince aradaki düşünme ile çekme arasındaki süre videoyu çok değiştiriyor. Ama video daha iyi oluyor, ondan emin olabilirsiniz. Neyse, Maria O'Farrell bize güzel bir dönem romanı yazmamış. Bize kaybın içinden bakan bir annenin dünyasını anlatmış. Bu iki şey birbirinden çok farklı. Romanda kısa bir arka plan var ama asıl hikaye 1596 yılında Stanford'da bir öğleden sonra başlıyor. 11 yaşındaki Hamlet kız kardeşi Judith'i hasta buluyor. Yatakta titriyor Judith. Ateşi var, soluğu düzensiz. Hamlet aileden birini aramaya çıkıyor. Annesi yok, babası Londra'da, büyükannesi çarşıda. Çocuk kapıdan kapıya koşuyor, sesleniyor, bekliyor. Kimse cevap vermiyor. Maria O'Farrell bu sahneyi öyle kuruyor ki okurken siz de o çocukla birlikte koşuyorsunuz. Birini arıyorsunuz, nefes nefese kalıyorsunuz. Ben okurken bilerek o satırlara empati kurmadan hızlı geçtim. O koşuşturmada yalnızca bir çocuğun çaresizliği değil, aynı zamanda babanın yokluğunu, annenin meşguliyetini, bir dönemin kaderi olarak taşınan yalnızlığı da okuyorsunuz. Yazar bize bak bu aile parçalanmış demiyor. Satırlarda siz onu hissediyorsunuz. Şimdi anneye geçelim. Çünkü Agnes bu romanın merkezinde yer alıyor. Dönemin standartlarına göre tuhaf bulunan bir kadın. Bitkileri tanıyor, onlardan şifalı şeyler yapmayı biliyor. İnsanların ellerini tuttuğunda bir şeyler hissedecek kadar sezgili biri. Toplumun beklentilerine uymayı hiç dert edinmemiş. Yazar Agnes'i Batı Midlands'daki Arden ormanları geleneğinden besliyor. Pagan inanışlara, şifa bilgisine, doğayla kurulan derin bağ atıflar var. İlginç bir bilgi de vereyimse, yazar bu ismi bilinçli seçmiş. Shakespeare'ın gerçek eşi Anne Hathaway'in adını kullanmak yerine Hristiyan tınısı daha az olan Agnes'i tercih etmiş. Hatta
Hamlet'teki Opella'nın uzattığı çiçeklerin neden tam olarak o çiçekler olduğunu düşünmüş. Bu bitkiler şifa özelliklerini taşıyor. Machiavelli kendine şunu soruyor. Bu bilgiyi Shakespeare bir kadından değilse kimden öğrendi? Agnes bu sorunun cevabı gibi duruyor romanda. Agnes'in sezgisi romanın en tartışmalı unsurlarından biri benim için de. Kocasıyla tanıştığında onun elini tutup bir şey kaybedeceksin diyor. Yazar burada gerçeklikten kopmaya yakın da olsa Agnes'i doğaüstü biri yapmıyor. Bunu büyülü gerçekçilik olarak sunmuyor. Falçılık olarak da sunmuyor. Daha çok bir kadının bir annenin söze dökülemeyen içgüdüsü olarak çerçeveliyor. Agnes'i doğaüstü bir fikre dönüştürseydi karakter derinliğini kaybederdi. Romanda kocayı yani Shakespeare'i hiç adıyla görmüyorsunuz. O çoğu zaman koca ya da Latince öğretmeni olarak anılıyor. Bu kasıtlı ve güçlü bir tercih. Yazar sanki şunu söylüyor. Bu hikaye onun değil. Bu hikaye annenin, evin, kaybın hikayesi. Bence bu romanın en cesur kararı. Çünkü bize Shakespeare'in ismi satılmıyor. Agnes'in kaybı satılıyor. Ve bu ikisi arasındaki fark romanın tamamını şekillendiriyor. Koca Londra'da tiyatrosuyla, alkışlarıyla, kelimeleriyle, Agnes Stanford'da, üç çocuğuyla, kayınvalidesiyle gündelik hayatın ağırlığıyla yaşıyor. Magne O'Farrell bunu şikayetçi bir tonla söylemiyor. Agnes de bunu yüksek sesle dile getirmiyor. Ama siz okurken her satırın altında bu gerçek duruyor. Bir sesin olmadığı yerde bile ona dair bir şeyler hissediyorsunuz. Annelik konusu romanda hiç duygusallaştırılmıyor. Bu da çok önemli. Agnes çocuklarını seven ama aynı zamanda kendisi olan bir kadın. Magne O'Farrell anneliği bir fedakarlık heykeline dönüştürmüyor. Aksine çocuk kaybının o annenin kim olduğunu, nasıl sarstığını, nasıl içinden bir şeyler söküp attığını anlatıyor. Agnes öfkeleniyor, içine kapanıyor, dağılıyor, çirkinleşiyor. Ve bu çirkinleşme içinde bile bir onur var. Bir çocuğunu kaybeden anneyi kutsal bir acı figürüne dönüştürmek çok kolay olurdu. Bence yazar bunu yapmıyor. Yas meselesine geleyim. Bu roman yasla yüzeysel bir hüzün olarak değil, bedensel ve varoluşsal bir çöküş olarak ilgileniyor. Hamlet'i kaybettikten sonra Agnes dünyadan kopuyor. Yemek yapmayı bırakıyor, konuşmuyor. Onun için dünya duruyor. Dışarıdan bakıldığında işlev görüyor. Çarşıya gidiyor, kızlarına bakıyor. Ama içeriden tamamen boş. Yasın en acı yanlarından biri de tam da bu. Hayat durmuyor, siz duruyorsunuz. Ama hayat bir adım bile beklemeden devam ediyor. Biliyorsunuz hep hayat devam eder derler ya, bu romanda o cümle anlam kazanıyor ama ağır bir anlam kazanıyor. Magne O'Farrell'ın bunu bu kadar doğru yazmasında kendi deneyiminin payı var bence. Ben ana kitabını okuyanlar bilir. O kitapta da aynı iz var. Hayatın kıyısında durmuş birinin sesi var. Hafıza kavramı da buna sıkı sıkıya bağlı. Hamlet'in ölümünden sonra Agnes çocuğunu zihinde yaşatmaya çalışıyor. Kokuları, sesi, dokunuşu, bir köşeye bıraktığı taşlar, yediği yiyecekler. Hepsini sabit tutmak için uğraşıyor. Ama hafıza kaygan bir şey. Zamanla soluklaşıyor, değişiyor. Yerini başka şeylere bırakıyor. Ve belki de en büyük korkusu bu. Kaybın üzerine bir de kaybın kendisini kaybetmek. Hamlet'i düşünemez hale gelmek. Birini sevip kaybeden herkes bu korkunun ne anlama geldiğini bir yerden bilir. Romanda bu dile getirilmiyor ama Agnes'in davranışları üzerinden hissettiriliyor. Romanda beni çok etkileyen ama fazla konuşulmayan bir şey daha var. Agnes'in Judith'e bakışı. Judith, Hamlet'in ikizi. İkisi birlikte büyümüş. Neredeyse tek bir varlık gibi anlaşmışlar. Ve Hamlet gidince Judith yarım kalıyor. Agnes bazen kızına bakıyor ve oğlunu görüyor. Bazen tam tersini hissediyor. Kızına bakıyor ve oğlunun yerini işgal ettiğini düşünüyor. Bu düşünce Agnes'i hem suçlulukla hem de o suçluluğu kabullenmek istememenin karmaşasıyla boğuyor. İkiz kaybı ve onun oluşturduğu bu psikolojik yük romanda çok az konuşulmuş ama çok derin bir konu. Bir annenin kaybını taşıması zor. Ama o kaybı her gün yüzünde gördüğün biriyle yaşamak bambaşka bir şey. Romanın en zekice yapılarından biri zamanı kurma biçimi. Magne O'Farrell doğrusal bir anlatı izlemiyor. Geçmiş ve şimdiki zamanın iç içe geçiyor. Bir geçmişi anlatıyor, bir şimdiyi. Bu teknik başlangıçta okuyucuyu biraz zorlayabilir. Ben kitaba başlamadan bunu biliyordum. Kanalın da sıkı takipçisi olan bir kardeşim söylemişti bunu. Ben de size söyleyeyim. Romanı okumadan videomu izleyenlerin bir farkı olsun. Benden size hediye olsun. Kitaba başlayınca ilk sayfalarda kendinizi zaman çizgisini takip etmeye çalışırken bulabilirsiniz. Dil önce yabancı geliyor. İçine girmek biraz vakit alıyor. Ama bir yerden sonra fark ediyorsunuz. Bu yapı tam da yasın mantığı. Yas da doğrusal değildir. Bir anda şimdiyi düşünürsünüz, bir anda yıllar öncesini düşünürken bulursunuz kendinizi. Magne O'Farrell bu dağınıklığı forma dönüştürür.
Bence bu romanın en zekice yanlarından biri. Ama en güçlü zaman oyunu romanın tam ortasındaki o uzun bölümde yaşanıyor. Maggie O'Farrell vebayı neredeyse bir karakter gibi anlatıyor. Bir ticarette kullanılan kumaştan yayılan, limandan limana geçen, İskenderiye'den Messina'ya, Messina'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Stanford'a ulaşan bu görünmez yolculuğu adım adım takip ediyoruz. Pire, kumaş, gemi, liman ve çocuk eli. Her adımda bir insan var. Farkında olmadan taşıyor, farkında olmadan bırakıyor. Bu bölüm beni tamamen farklı bir okuma deneyimine soktu. Bir hastalığın makro hareketinden tek bir ailenin yatak odasına inen bu yolculuk hem tarihi hem de kişisel olanı aynı anda görmenizi sağlıyor. Ve bu bölümü okurken 2022'yi, pandemiyi, kendi evimize kapandığımız o günleri düşünmemek imkansız. Maggie O'Farrell bu romanı tam da o günlerde tamamladı ve bu tesadüf değil gibi geliyor bana göre. Ya da en azından konunun bu kadar güçlü yankılanması tesadüf değil. Shakespeare ile olan bağ magazinsel tutulmamış. Bu romanın en güçlü tercihlerinden biri benim için de. Baba karakteri romanda yetenekli ama uzakta, sevgi dolu ama mevcut değil. Ama tam olarak yargılanan biri de değil. O da kendi kaybıyla başa çıkmaya çalışan, bunu tamamen farklı bir yolla yapan biri olarak görünüyor. Agnes bedeniyle yas tutuyor, içinde taşıyor, doğayla konuşuyor. Koca ise kaybı sahneye taşıyor, ona bir karakter veriyor, ona ölümsüzlük sunuyor. Bu iki yas biçimi arasındaki mesafe bir evliliğin içindeki mesafeyi de gösteriyor aynı zamanda. Biri doğanın diliyle, diğeri tiyatronun diliyle aynı kaybın etrafında dolaşıyor. En çarpıcı an romanın sonunda geliyor. Agnes kocasının yazdığı Hamlet'i izliyor. Sahnede Hamlet diye seslenildiğinde ne hissediyor? Yazar bunu okurda açıkça söylemiyor ama her şeyi ima ediyor. O ismi duymak, onun adının binlerce kişinin önünde bir ağızdan çıkmasını izlemek. Bu sahneyi okurken kendimi kötü hissettim. Baba acısını kelimelerle mi defnetti? Bu soru romanın belki de en güçlü sorusu. Sanat yasın bir biçimi midir? Yoksa kaybı araçsallaştırmak mıdır? Bir babanın oğlunun adını bir sahne karakterine vermesi o çocuğu onurlandırmak mıdır? Yoksa onu kendi işine hizmet ettirme midir? Agnes de bu soruları düşünüyor ve okuyucu da onunla birlikte cevabı bulamıyor. Yazar hiçbir şeyi çözüme kavuşturmadan biz okuyucuya düşünebilmemiz için açık kapı bırakıyor. Eleştirel bir gözle baktığımda bazı şeylerin beni tam olarak tatmin etmediğini de söylemeliyim. Shakespeare'ın Londra'daki sahneleri Stanford'daki yoğunluğa yetişemiyor. Agnes'in dünyası bu kadar canlı, bu kadar katmanlı iken babanın dünyası biraz soluk kalıyor. Bu bilinçli bir tercih olabilir. Yazar zaten anlatıcıyı oraya çekmek istemiyordu. Ama ben yine de babanın içini biraz daha görmek isterdim. Sahne arkasında, kalabalıktan uzak, yalnız bir anda nasıl hissediyor? Baba yası nasıl yaşadı? Sadece babanın yasının sonucunu görüyoruz. Süreci görmüyoruz. O yok romanda. Ya da çok az. Bu eksiklik bazen romanı tek kanatlı bırakıyor gibi geliyor bana. Ama bunu şikayet olarak değil, gözlem olarak söylüyorum. Okuduktan sonra bu dengesizliği hissediyorsunuz. Bir de şunu eklemeliyim. Bu kitabın film uyarlaması 2025'te ilk gösterimini yaptı. Türkiye'de ise 2026'nın başında vizyona girdi. Film Oscar'da 8 dalda aday oldu. Filmin yönetmeni Zaho senaryoya Orpheus ve Eurydice göndermesi de eklemiş. William'in Agnes'e anlattığı bu eski hikaye roman boyunca fark ettiğiniz geriye dönüp bakma anlarıyla birleşince çok yerli yerine oturuyor. Bence romanı okumak ve filmi izlemek birbirini tamamlıyor. Tabii ki kitap ile film arasında farklılıklar var. Yazar filmin senaristi olduğu için bu fark çok az oluyor. Hatta kitap benim çocuğumsa film uzaktan bir kuzenim diyor. Her ikisi de aynı soruyu farklı dillerle soruyor. Kaybı nasıl taşırsınız? Romanın bu kadar geniş bir yankı uyandırmasının psikolojik bir arka planı da var. Çocuk kaybı belki de insan varoluşunun en derin korkusu. Bunu işlemenin en güvenli yollarından biri edebi mesafe. Kurgu bize o acıya dokunmayı mümkün kılıyor. Ama gerçek hayatımıza zarar vermeden yapıyor bunu. Hamlet bu mesafeyi hem koruyor hem de yıkıyor. Koruyor çünkü 16. yüzyıl İngiltere'sinde geçiyor. Yıkıyor çünkü Agnes'in hissettikleri o kadar evrensel ki zaman fark etmiyor. 1596'da da olsa günümüzde de olsa bir annenin çocuğunu kaybetmesi aynı şey. Ve görülmeyen eş konusu da çok güçlü bir şekilde işleniyor. William Shakespeare gibi bilinen adı duyulan birinin yanında sessizce eğilip giden kadın figürü. Sadece Agnes değil binlerce kadının hikayesi. Yazar bunu feminist bir tezden ziyade insani bir gerçeklik olarak işliyor. Agnes'i bir dava figürüne dönüştürmüyor. Sadece onu görünür kılıyor. Şunu da unutmadan söyleyeyim, kitap 2020 yılında sadece kadın yazarlara verilen bir ödülün de sahibi oluyor. Hamlet bende şu soruyu bıraktı. Bir insan sevdiği birini kaybettiğinde o kayıpla ne yapar?
onu içinde sessizce taşır mı hiç dışarı çıkarmadan, yoksa ona bir ad verir, bir sahneye çıkarır, binlerce kişiye izletir mi? Ve eğer ikinci yolu seçerse bu bir vefa mı, bir yas ritüeli mi, yoksa kaybı kendi varoluşuna, kendi sanatına, kendi adına mal etme girişimi mi? Agnes bu soruları düşünüyor sahnede oturduğu o anda. Ve siz de onunla birlikte oturuyorsunuz. Aynı soruyu soruyorsunuz. Cevabı bulamıyorsunuz. Çünkü cevap yok. Ya da cevap her sonuçta değişiyor. Siz bir şey kaybettiğinizde o kaybı nasıl taşıdınız? Onu içinizde sakladınız mı, yoksa bir yerlere koydunuz mu? Bir söze, bir şarkıya, bir fotoğrafa, bir sessizliğe. Bu sorunun cevabını düşünürken Hamlet'in size ne anlattığını da anlıyorsunuz. Çünkü roman aslında size Shakespeare'i anlatmıyor, Agnes'i anlatmıyor, 16. yüzyıl İngiltere'sini de anlatmıyor. Kaybettikten sonra nasıl yaşandığını anlatıyor. Ve bu soru hiçbir zaman eskimeyen, hiçbir dönemde çözüme kavuşmayan, her insanın bir gün yüzleşmek zorunda kaldığı tek gerçek soru. Ben bu soruları kendime sorduğumda babayı anladığımı fark ettim. Baba büyük bir kayıp sonrası elindeki yazma eylemine sığınıyor. Şair ya da yazarsanız sizin yaşadığınız sevinç ya da hüzün hemen şiire ya da hikayeye, öyküye dönüşür. Çünkü onunla ne yapacağınızı bilemezsiniz ve her zaman yaptığınızı yaparsınız, yazarsınız. Ben de önceden gençken şiir yazarken bunu yapardım. Sevincimi şiire dökerdim. Bilen bilir. Şimdi ise yaşadıklarım videolar için fikir oluyor. Yani babanın yaşama şekli onun için bana anlamlı geldi. Fıtı 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 fıtı. Notlarıma bakıyorum ve benim kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Söz sizde. Bu kitabı okudunuz mu ya da filmi izlediniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kitap hakkında konuşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.